Esin Akan Tarifleri YouTube kanalım ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlere modası asla geçmeyen, dışı kıtır, içi yumuşacık, daha pişerkenki kokusu sizi çocukluğunuza götürecek nefis bir anne kurabiyesi tarifim var. Her şeyiyle en orijinal anne kurabiyesi tarifi budur arkadaşlar. Buyurun hiç vakit kaybetmeden hemen tarif detaylarına geçiyorum. Genişçe bir çırpma kabının içerisine 2 adet yumurta, yumurtalardan bir tanesinin sarısını üzerinde kullanmak için ayırdım. 1 çay bardağı toz şeker, yumurtalar ve şekeri köpük köpük olana kadar tel çırpıcı ile çırpalım. Tarifi tamamıyla annelerimizin yaptığı usulde yapıyorum arkadaşlar. Bu kurabiye tarifini sizler de deneyin, sizi çocukluğunuza götürecek. Üzerine 100 gram eritmiş ve soğutmuş olduğum tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı yoğurtu da ilave ettikten sonra tekrar tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilerseniz detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, sıvı malzemelerimiz bu kadar. Sonrasında üzerine ilk etapta 1 su bardağı un ekliyorum. Ve 2 paket karbonat ilave ediyorum. Kabartma tozu değil, karbonat kullanın arkadaşlar. Bu kurabiyenin sırrı burada. Ve üzerine birkaç damla limon suyu sıkarak karbonatı aktif hale getiriyorum. 1 paket vanilin ilave ettikten sonra malzemelerin tamamını karıştırıyorum. Sonrasında yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifte de çeviriler ve altyazılar mevcuttur. Dilerseniz ayarlar bölümünden istediğiniz dili etkin hale getirebilirsiniz. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml'dir. Evet, son olarak yarım su bardağı daha un ilavesi yaparak hamurumu ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda hazır hale getiriyorum. Hamurun üzerine 1 çay bardağı kuru üzüm ve 1 adet rendelemiş olduğum portakal kabuğunu ilave ediyorum. Üzümleri ve portakal kabuğu rendesini hamuruma tamamen yediriyorum. Çay demlenene kadar 10 dakika içerisinde hazır edebileceğiniz lezzetine doyum olmayan, dışı kıtır kıtır, içerisi yumuşacık kek gibi nefis bir kurabiye tarifi. Bu tarif sizlere de ısrarla tavsiyemdir. Mutlaka deneyip tadın. Evet, hamurum hazır. Artık kurabiyelerime şekil vererek pişirme aşamasına geçiyorum. Kurabiye hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak elimle yuvarlıyorum. Uzun süre bayatlamayan, tazeliğini koruyan bir kurabiye tarifi. Dilerseniz bol bol yaparak derin dondurucunuza koyabilir, dilediğinizde çıkartıp tazecik tüketebilirsiniz. Hamurun tamamını bu şekilde elimle yuvarlayarak hazır hale getiriyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyelerimi aralıklı olarak diziyorum. Pişerken oldukça kabarıyorlar. Bu yüzden mutlaka aralıklı koymanızda fayda var. Kurabiyelerim hazır. Üzeri için ayırmış olduğum 1 adet yumurta sarısını kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Ve ben üzeri için iri çekilmiş ceviz kullanacağım. Dilerseniz fındık vesaire de kullanabilirsiniz. Kurabiyelerimin üst kısmını bolca cevizle kaplıyorum ve tekrar tepsime koyuyorum.
Dilerseniz üzeri için ceviz kullanmadan direkt toz şeker serperek de pişirebilirsiniz. Ve annelerimizin kurabiyelerinin olmazsa olmazı toz şekeri de kurabiyemde kullanıyorum. Üzerine biraz da toz şeker serptikten sonra kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Evet, kurabiyelerim piştiler bile. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Kokusunu sizlere anlatamam. Gerçekten sizi çocukluğunuza götürecek hem kokusu hem lezzetiyle şahane bir kurabiye oldu. Hemen sizlere iç dokusunu, kıvamını da göstereceğim. Umarım tarifimi buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden o kıymetli destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.